Herkese günaydın. Bugün tek soruluk kısa bir açılım yapacağız sizlerle. Güne öyle başlayacağız ve bugün beni ne bekliyor diyeceğiz. Kartlara soracağız. Hemen sizler de kartlara odaklanırken sizler adına niyet alıyorum ve kartlarımı karıştırıyorum. Sayısını unuttum, tekrar karıştırayım. Niyet ediyorum. Bugün bizi ne bekliyor bakalım. Kartları karıştırırken sıkıcı olduğunu biliyorum. Ama bu arada her an kedim bir yerlerden çıkabilir. Şimdi bakalım, soralım kartlara. Bilmemiz gerekenler ne? Bugün güne başlamadan ne bilmemiz gerekiyor? Yeni bir perspektiften bakmamız gerekse hayatı nasıl görmeliyiz bugün? Ve nasıl adım atmalıyız? Şunu niye bırakmıyorsam? Oy. Evet. Şimdi tek tek yorumlayalım. Buradan başlayalım. Kart bana şunu söylüyor. Bu süreçte parayla ilgili bunalmış olduğunuz durumlardan bahsediyor. Maddi anlamda bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz şu anda. Baskı hissettiğiniz bir süreç yaşıyor olabilirsiniz ama her şey dışarıda kalmış ve siz kendi iç dünyanıza kapanmışsınız. Bazı şeylerin muhasebesini kendi içinde yaptığınız bir gün geçireceksiniz. Bu kartın bize mesajı, bulunduğunuz ortamda negatif konular olduğunda kendinizi inzivaya çekmeniz ve kendi içinize dönmenizle alakalı. Başa çıkmak için kendi iç dünyanızda çözümleri aramalısınız. Belki kenara çekilip kendinize daha huzurlu bir alan yaratabilirsiniz. Peki şimdi ikinci sorumuz. Bir bakış açısına, yeni bir bakış açısına, yeni bir vizyona odaklanmamız gerekseydi bize mesajın ne olurdu dedik onlara. İlk soruda bilmemiz gerekenler vardı. İkinci soru, yeni bir vizyonla hareket etmemiz gerekirse, yeni bir bakış açısı kazanmamız gerekirse kartların bize mesajı nedir? Yani tılsım dörtlüsü bizim bağımlılıklarımızı gösterir. Kendi iş hayatınız için düşünürsek asıl kadınla beraber gelmiş. Yani bu adam yerinde oturuyor ve hareket etmek için elindeki şeylerden kurtulması gerekiyor. Yani kurtulmanız gereken bazı durumlarla karşı karşıya olduğunuzu gösteriyor bu kart bana. Geçmişten getirdiğiniz psikolojik konular olabileceği gibi bir kadınla ilgili konular olması da muhtemeldir. Yani bu bir aile büyüğünüz olabilir. Baskıda hissettiğiniz, kendinize yorgun hissettiğiniz, bir şeylere tutunduğunuz, aslında hayat sizin arkanızda ama siz elinizdeki bırakamadığınız şeylerden dolayı o adımı atmakta güçlük çekiyor olabilirsiniz. Bu arada kedimin ayak seslerini duyuyorsunuz. Yani bu bazı nedenlerden dolayı kendinizi izole ettiğiniz bir durumdan bahsediyor olabilir ve bu muhtemelen bir kadınla alakalı bir durum olabilir.
Bu iş yerinden bir kadın olabilir, aile büyüğünüz olabilir. Bu tarz durumda bağlılık ya da bağımlılık çalıştırdığınız bir konu olabilir. Burada kartın bize verdiği mesaj yeni bir vizyon anlamında bu tarz şeyleri geride bırakmak ve yeni bir pencereden bakmak. Yeni bir ilişki için bakıyorsak kartlara, burada eşinizden, ilişkinizden, partnerinizden ya da hayatınızda önemli kişiden, en önemli asıl kadın dediğiniz ya da asıl adam dediğiniz her kimse, onunla paylaşmadığınız, cimri olduğunuz bazı konular olabilir. Yani bunları paylaşmana zamanı gelmiştir. Onunla paylaş mesajı veriyor bu kart bana. Kendinizi fazla koruduğunuz, kendinize sakladığınız, bencillik çalıştırdığınız bazı durumlar olabilir. Bunlardan sıyrılmanız gerekir. Bu her durum için de geçerlidir. Yani sadece ikili ilişkilerinizin tamamı için geçerlidir. İletişim kurduğunuz insanlarla bencil olmadan paylaşma enerjisi içine girmeniz sizin yeni bir vizyon kazanmanızı sağlar, dedi kartlar bana. Bugün atacağımız adımlarda ya da karar vermemiz gereken konularda bir sonuç almak için atacağımız adımlar nasıl olmalı diye sorduğumuzda ölüm kartı ve subay kartı geldi. Burada şöyle bir durum var. Yeni bir başlangıç yapmanızı tavsiye ediyor kartlar bize. Bu başlangıç nasıl olsun diye sorduğumuzda disiplin olmanız gereken bir günden bahsediyor. Bugün disiplinli olmalısınız. Yeni bir strateji belirlemelisiniz. Yeni bir stratejiyle biten şeyleri geride bırakıp önünüze bakmanız gereken bir günden bahsediyor. Her iki kartta yenilenme enerjisi taşıyor. Yani geride bırakmanız gereken şeyleri geride bırakmalısınız. Yeni bir fikir ve yeni bir düşünceyle yeni bir yola çıkmalısınız diyor. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar görüşürüz.